Ricardo Quaresma, dünyanın en iyi kulüplerinde forma giymiş olsa da Quaresma olduğu iki forma vardı. Porto ve Beşiktaş. Takım oyununa değil de daha çok gözlere hitap eden tarzı en çok bu iki kulüpte işledi. Yine de onun için rahatlıkla dünya çapında futbolcu diyebiliriz. Günümüzün en büyük yıldızlarından Mbappe bile antrenmanda ayak dışı gol atınca Ricardo Quaresma diyerek seviniyor. Felipe Melo. Bir defansif orta saha düşünün. Bölgenin gereksinimlerini karşılamasının dışında bir 10 numara kadar topla yetenekli, hatta hiç adım atmadan 40 metreye öyle uzun toplar atıyor ki tek başına sıfırdan atak başlatabiliyor. Dünya Kupası 2010'da gördüğü kırmızı kart, Juventus döneminde kötü oyuncu olarak anılmaya başlamasıyla birlikte dönüşe geçen kariyeri Galatasaray için büyük bir fırsat olmuştu. Wesley Sneijder 2010 yılında Şampiyonlar Ligi şampiyon olan Inter'in yönetmeniydi. Aynı zamanda 2010 Dünya Kupası'nda final oynayan Hollanda'nın her şeyi. Zirvede olduğu öyle bir dönemin sadece 3 yıl sonrasında Galatasaray'a imza attı. Elbette büyük fark yaratacaktı. Zoru kolay gösteren plasa gollerinden bolca izlettirdi. Mario Gomez. Beşiktaş çarşısına indiğiniz herhangi birini Eyşan kimdir diye sorun alacağınız cevap Ezel dizisinin karakterinden çok Mario Gomez olur. Bir yıl oynadı ama her şeye rağmen Beşiktaş'ın tarihinin en iyi, en net golcüsü olmayı başardı. Bayern Münih formasıyla üst seviyeye çıkardığı santraforluk sanatını en iyi seviyede çok yakın bir kıvamda burada da sergiledi. Gol kralı olmasını pek de zor olmadı. Guti Hernandez. Dünya üzerinde son 20 yıla damga vurmuş 3 pasör varsa onlardan biri de Guti Hernandez'di. 40-50 metreye öyle uzun toplar atıyordu ki pas attığı oyuncunun koşu hızını bile hesaplıyordu. Real Madrid dışında forma giydiği tek kulüp Beşiktaş'tı. Belki burada net bir başarıya imza atmadı ama çarpık yapılanmış takımın içinde bile sivriliyor, tek başına bir maçı domine edebiliyordu. Samuel Eto'o. Süper Lig'e geldiğinde yaş sebebiyle kendisine biraz şüpheyle bakılıyordu. Ama oynadığı futbolla çok kısa zamanda büyük takımlara keşke bizde olsa dedirtti. Barcelona, Real Madrid, Inter görmüş oyuncunun kolay kolay yaşlanmayacağını kanıtladı. Özellikle Antalyaspor'da ilk yılında sadece bir santrafor değildi. Sahanın her yerine ayak basan, atak yönlendiren bir liderdi. Carlos. Efsane kısa bir süre olsa da Fenerbahçe formasını giydi. Sezon ortasında sakatlanmış olsa da takımını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıyanlar arasındaydı. Yaptığı bir röportajda keşke Chelsea maçlarında olsaydım. Şansımız belki biraz daha artardı demiş. Didier Drogba. Süper Lig'deki ilk maçında oyuna sonradan dahil oldu. Maçtan sonra Galatasaray'ın rakibi Akhisar'ın teknik direktörü şöyle bir açıklama yapacaktı. Oyunda her şey istediğimiz gibi gidiyordu. Ta ki Drogba sahaya girene kadar. Gerçekten de o maçta yarattığı haksız rekabet daha sonra devam edecekti. Komple santraforun sözlük karşılığı Drogba. Tek başına rakip savunmanın tamamını hayattan soğutabiliyordu. Alex de Souza 2004-2012 yılları arasında formasını giydiği Fenerbahçe ile şahane bir 10 numara olduğunu gösterdi. Sadece Fenerbahçelilerin değil, herkesin saygı duyduğu gerçek bir sporcu olarak akıllarda kaldı. İstatik olarak 344 maçta 172 gol. Ülkenin gördüğü en istikrarlı, en tabela bozan yabancı futbolcuydu. Ve birinci sıraya geldik. George Hagi.
Dünyanın en iyileri başlığı altında birçok aday vardı. Onlardan biri de George Hacı'ydı. 94 Dünya Kupası'nda topa vuruşlarındaki büyüyü gördükten sadece 2 yıl sonra henüz 31 yaşındayken Galatasaray'a imza attı. Barcelona ve Real Madrid görmüş bir 10 numaraydı. Yaptıklarını tekrar hatırlayınca gerçek bir ikon olduğu tekrar anlaşılıyor. Hele ki topa vurma konusundaki benzeri gelmedi. Hatta yanına yaklaşan bile olmadı.